kanserde de ciddi bir patlama var. Kanser önlenebilir mi? Senin iyiliğin için mücadele eden probiyotik yararlı bakteriler var. Bizim bu bakterileri korumamız lazım. Bu bakterilerin en büyük besin kaynağı kalp damar sağlığına, insan sağlığına, kansere en önemli faydalı gıda ne desen, bak buradan kanser hastalarına bir önerimiz olsun. Bilinçaltlarına yazsınlar. Kemoterapi alıyorum hocam. Kanser tedavisi görüyorum hocam. Brokoli yersem bana ne olur? Ki biz niye bu kadar kanser oluyoruz, hiç onu düşündün mü? Lütfen bunu not alın. Kanser olan yakınızaysa bunu yedirin. En güçlü kanser önleyen hangi baharat biliyor musun? Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi iyiyim. Bugün hakikaten üzücü bir haber aldım. Çevremde bu ara çok kanser, hep kalp krizi diyoruz, inme diyoruz. Onlar da çok görülüyor ama bu ara kanserde de ciddi bir patlama var. Benim hep söylediğim bir şey var. Kronik inflamasyon ve insülin direnci işte her şeye yol açtığı gibi maalesef uzun dönemde kansere de yol açıyor. Yani kanser önlenebilir mi? Yani bazı genetik yapılar ve çevresel faktörleri ekarte ettiğinizde bazı şeyler kendi elimizde. Çünkü kanser demek immünitenin kötü çalışması demek. O yüzden immüniteni güçlendirmen lazım. İmmüniteyi güçlendiren en önemli organımız hangisi? Bağırsaklar. Bağırsakları kötü çalışan insanların kansere yakalanma olasılığı çok yüksek. Şimdi biz özellikle probiyotik bakteriler var, duymuşsundur. Evet. Bağırsakta bizim için çalışan gariban, 5 kuruş para istemeyen, zararsız ama bizim faydamıza çalışan, senin iyiliğin için mücadele eden probiyotik yararlı bakteriler var. Bizim bu bakterileri korumamız lazım. Bu bakterilerin en büyük besin kaynağı lifli gıdalar. Peki biz lifli gıdaları yeterince tüketiyor muyuz? Sen oradan oku. Tek tek oku. Tabii başlıca lif zengini gıdalar, yulaf ezmesi. Bak yulaf ezmesi inanılmaz. Şeker hastalığında da, kalori harcamada da inanılmaz derecede faydalı. Bir kere bağırsağı çok iyi çalıştırıyor. Lifli gıda. Devam. İkincisi keten tohumu. Keten tohumu 100 yılın belki de en önemli buluşu. Keten tohumu omega 3'ten zengin, lifli gıda ve antioksidan. Kanserden koruyor. İnanılmaz faydalı bir gıda. Evet. Üçüncüsü de yeşil salatalar. Yeşil salatalar sofralarda olmazsa olmaz. Hem vitamin hem minerallerden zengin hem de antioksidanlardan zengin. Çok faydalı. Herkese yedikleri yemeğin 1,5 katı kadar yeşil salata yemelerini mutlaka tavsiye ediyorum. Bir diğeri de lifli sebzeler, brokoli, lahana, pırasa, karnabahar gibi. Ah bu brokoli yok mu? Brokoli şu ana kadar bana sorsan hocam kalp damar sağlığına, insan sağlığına, kansere en önemli faydalı gıda ne desen maalesef brokoli derim. Niye maalesef dedim? Türk toplumu brokoliyi sevmiyor. Halbuki brokoliyi mutlaka soframızda bulundurmak zorundayız. Kesinlikle hocam. Bir diğeri de tam tahıllar. Tam tahıllı ekşi mayalı ekmek, bulgur pilavı gibi. Tam tahıllı gıdalar dediğim gibi kilo verdikten sonra ben normalde ekmeği yasaklıyorum. Kilo verdikten sonra tam tahıla devam et diyorum. Tam tahıllar, lifli gıdalar ve antioksidanlardan zengin. Gerçekten kanserden koruyorlar. Bir sonraki de bakliyat, mercimek, fasulye, nohut gibi. O analarımızın yaptığı kuru fasulyenin kıymetini bilemedik. Şu anda çocuklarımız da burun kıvırıyorlar. O kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, barbunya, bak lifli gıda bağırsaklarımızı çalıştırıyor. Aynı zamanda kanserden önlüyor. Aynı zamanda kompleks karbonhidrat, enerji alıyoruz biz bunlardan. Evet hocam, son olarak da fermente gıdalar, yoğurt, kefir, turşu gibi. Bak bunlar çok önemli. Özellikle 50 yaşından sonra hepimizin sofrasında olmazsa olmaz şeyler. Bunlar probiyotikler, özellikle yoğurt, özellikle kefir, özellikle ev turşusu ve sirke. Bunlar olmazsa olmaz. Ama bunların hepsi organik ev yapımı olmalı. Şimdi brokoliyi bahsettik. Brokolinin içerisinde sülforafan diye bir antioksidan madde var. Bak buradan kanser hastalarına bir önerimiz olsun. Yani bilinçaltlarına yazsınlar.
Kemoterapi alıyorum hocam. Kanser tedavisi görüyorum hocam. Brokoli yersem bana ne olur? Bak burada hepsi yazıyor. Kemoterapinin dozunu azaltıyorsun, etkinliğini arttırıyorsun, kök hücreleri etkinliği, immüniteni güçlendiriyorsun. Yani bunların hepsini brokolinin içerisindeki antioksidan denen, sülfattan denen madde yapıyor. Peki kanser hastaları hiç brokoli yiyor mu? Hiç yayın gördün mü çevrende kanser Görmedim, hayır. hastalarında? Hayır. Önemsenmiyor. Doktorlar ilaç verip hasta tedavi ediyorlar. Doktorlar kemoterapi verip kanser tedavi ediyorlar. Hastanın yaşam tarzı, beslenmesi umurlarında değil. Söyleyin kardeşim. Bak brokoli yersen bunlar olur. Brokolinin bu kadar faydası var. Ben kalp damar cerrahiyim. Haddime değil. Ben kanser tedavisinden hiç anlamam. Ama sorumlu bir hekim olarak bunu vatandaşlara duyurmak istiyorum. Lütfen bunu not alın. Kanser olan yakınınız varsa bunu yedirin. Bak ne kadar güzel faydaları var. Peki hocam, kansere yönelik başka neler var? Bak, belki bazılarını ilk defa duyacaksın. Sarımsağı biz ne biliriz? Tansiyon düşürür. Değil mi? Evet. İşte lifli gıda. Başka? En önemlisi sarımsak. Biz sarımsağı yıllarca ne olarak bildik? Hocam ben hep sarımsak 3-4 diş atar yerim, yutarım. Sarımsağın faydalı olabilmesi için ezmen ya da çiğnemen lazım. Keseceksin, 5 dakika bekleyeceksin, öyle yiyeceksin. Ya sarımsaklı yoğurt ya da sarımsaklı bir sosun üstüne atacaksın. Fırında ya da çok kaynayan yemeklerde sarımsağın faydası çok azalıyor. Sarımsak parçalanmadan fayda etmiyor. Sarımsak sadece tansiyon düşürmüyor. Probiyotik bakteriler için gerekli. Ve kanser önlüyor. Bak biz yeterince sarımsak tüketiyor muyuz? Sanmıyorum. Tüketmiyoruz. Amerika'da her yemeğin içine sarımsak koyarlar. Biz sarımsağı ki ülkemiz sarımsak diyarı. Bugün Taşköprü sarımsağı ben orada çalıştım. Onlara selam olsun. Dünyanın en güzel sarımsağı ve en faydalı sarımsağı ülkemize yetişiyor ama yeterince kullanmıyoruz. İkinci sıra ne? Ispanak. Bak ıspanak. Hep Temel Reis'in filmleri geliyor aklına. Evet. Demirden zengin falan filan. Halbuki onun biyo yararlanımı oldukça düşük. Ispanak antioksidanlardan zengin olduğu için kanseri engelliyor. Çok faydalı. Üçüncüsü O brokoli. brokoliyi Anlattık zaten. anlattım. Evet. Brokoli çok faydalı. Her açıdan bizim en sevdiğimiz sebze olmalı. Dördüncüsü de kırmızı pancar. Kırmızı pancar nitratlardan zengin, nitrik oksit salınımını arttırıyor, potasyumdan zengin ve kanser önlüyor. Antioksidan çok faydalı. Kırmızı pancar haftada 2-3 gün yememiz lazım. Yeterince yemiyoruz. Kesinlikle. Beşincisi ve benim en çok şaşırdığım da baharatlar. Baharatlar o kadar önemli ki. Türkiye baharatlar diyarı. Yıllarca İpek yolunun üzerinde olmuşuz. Bizim atalarımız bütün baharatlar, Türk insanı baharatı aslında çok sever. Acıyı Evet. çok sever. İnanılmaz faydalı. En güçlü kanser önleyen hangi baharat biliyor musun? Hangisi? Karanfil. Karanfil dünyada bilinen en güçlü antioksidan. İkinci sıra sumak. Hani şu kebapçılarda soğanın Evet. içine katıyorlar ya. O kadar güzel faydalı ki. Üçüncüsü tarçın. Dördüncüsü zerdeçal. Beşincisi zencefil. Altıncısı acı biber. Acı biber. Kırmızı beyaz, kırmızı siyah. Hiç önemli değil. Karabiber ya da kırmızı biber. Bunlar hep kanseri önlüyor. Peki biz bunları kanser hastalarına ya da kanser şüphesi olan hastalara uyguluyor muyuz? Uygulamıyoruz. Peki biz niye bu kadar kanser oluyoruz? Hiç onu düşündün mü? Neden bilmiyorum. Hayvansal gıdayı çok tüketiyoruz. Et obur bir kız, et inanılmaz. Sadece o mu? İşlenmiş gıdaları çok tüketiyoruz. Bugün çoğu evde normal anne tenceresindeki yemek pişmez. Hep hazır gıdalar ya da fast foodlarla besleniyoruz. İşte bunların hepsi hareketsiz yaşantı ve diğer kalp damarlarını tıkayan ya da seni şeker hastası yapan bütün sebepler kansere yol açıyor. Çevresel faktörleri engelleyemem. Onu engelleyemem, bunu engelleyemem. Sana belki duymadığın son bir şey söyleyeyim. Şu şah damarının içerisinde plak dedim ya. Evet. Bu plağın içerisinde ne bulmuşlar biliyor musun? Şu plak var ya. Ne bulmuşlar? Ne bulmuşlar? Kesin çok şaşıracağız. Plastik. Mikroplastik, nanoplastik. Binlerce, milyonlarca plastik bulmuşlar.
kalp kasında. Şu kasta ne bulmuşlar biyopside? Plastik. Plastikler vücutta damarları tıkayan süreci başlatan sebepler. Biz peki mikroplastiği nereden alıyoruz? İçtiğimiz sudan, içtiğimiz çaydan, daldırma çaylar var ya, Evet. poşet çaylar, çocuğun alt bezi ya da mutfakta senin kullandığın o plastik kaplar, Her yerde var artık. poşetler. Bugün bir bebeğin alt bezi kaç yılda doğadan kayboluyor biliyor musun? Çok mu uzun hocam? Biz o yüzden doğayı korumak zorundayız. Kendimize dikkat etmek zorundayız. Bazen bana diyorlar ki hocam yeşil salata diyorsun ama içinde zehir var, pektisit var. Doğru. Şu içtiğimiz suyun içinde kaç tane milyarlarca mikroplasti var. O zaman su da içme. Biz tedbirimizi alalım. Evlerinizde mümkün olduğunca, niye bunu diyorum? Çünkü her şeyi cama çevirin dersek maliyetli olur. Mümkün olduğunca içtiğiniz ya da kullandığınız malzemelerin plastik olmamasına özen gösterin deyip bugünü sonlandırayım. Teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. İnşallah.